Eski Mısır dediğimizde aklımıza ne geliyor? Piramitler, firavunlar, altın maskeler. Peki ya size? Bildiğimizi sandığımız her şeyin aslında devasa bir yapbozun sadece birkaç parçası olduğunu söylesem? Bu görkemli medeniyetin ardında bıraktığı anıtlar sadece birer başarı öyküsü değil, aynı zamanda binlerce yıldır çözülemeyen gizemler barındırıyor. Gelin, şimdi kumların altındaki bu sırlara doğru bir yolculuğa çıkalım. Şöyle bir düşünün. Tam 3000 yıl. Yani Roma İmparatorluğu'nun kuruluşundan bugüne geçen süreden bile daha uzun bir zaman dilimi bu. Mısır, bu inanılmaz süre boyunca sadece hayatta kalmadı, antik dünyayı şekillendirdi, domine etti. İşte bu yüzden arkalarında bıraktıkları o devasa miras bugün bile aklımızı başımızdan alıyor. Peki ya o hayranlıkla baktığımız, bunu nasıl başarmışlar dediğimiz yapılar aslında onların en büyük sırlarıysa, belki de her bir piramit, her bir tapınak çözülmeyi bekleyen dev bir bulmacanın parçasıdır. Gelin bu ihtimalin peşinden gidelim. Bu gizemlerin derinliğine inmeden önce şunu bir hatırlamamız lazım. Eski Mısır ne kadar inanılmaz bir medeniyetti. Çünkü bu sırlar öyle sıradan bir krallığın değil, adeta bir dehalar imparatorluğunun ardında bıraktığı izler. Mısır'ın hikayesi tek bir dönemden ibaret değil tabii. Her şey o devasa piramitlerin sessizce yükseldiği eski krallıkla başlıyor. Sonra sanatın ve kültürün adeta patlama yaptığı altın çağ geliyor. Ve en sonunda Ramses gibi büyük firavunların dünyaya hükmettiği imparatorluklar çağı. Yani sürekli gelişen, kendini yeniden yaratan bir medeniyetten bahsediyoruz. Yani mimarideki dehalarını yansıtan piramitler var, o inanılmaz hieroglif yazı sistemleri var, astronomi ve tıptaki şaşırtıcı bilgileri var. Mısırlılar dokundukları her alanda çağının çok ötesindeydi. Ama işin ilginç yanı ne biliyor musunuz? İşte tam da bu akıl almaz başarılar beraberinde çok daha büyük soruları getiriyor. Ve işte geldik ilk büyük gizeme. O devasa yapılar, yani piramitler. Onları nasıl inşa ettiler? Cevabını bildiğimizi sandığımız her detay aslında bizi çok daha derin ve akıl sır erdiremediğimiz yeni sorulara sürüklüyor. Bir anlığına gözünüzde sadece Giza'daki büyük piramidi canlandırın. 2,3 milyon taş blok ve her biri ortalama bir araba ağırlığında. Vinç yok, lazerle kesim yok, bugünkü bildiğimiz hiçbir teknoloji yok. Sadece insan gücü, basit aletler ve akıl almaz bir mühendislik. Soru binlerce yıldır aynı ve hala tüyler ürpertici. Nasıl? İşte bu slide gizemin tam kalbini gösteriyor. Bildiklerimizle aklımızın almadıkları arasındaki o devasa uçurumu. Evet, tamam, blokları Nil'den taşıdılar. İşçiler köle değildi, maaşlı profesyonellerdi ve bir çeşit rampa kullandılar. Bunları biliyoruz. Ama bu basit gerçekler asıl soruyu açıklamaya yetmiyor. 20 yıl boyunca gece gündüz her 2 dakikada bir 2,5 tonluk bir bloğu yerine nasıl koydular? 800 kilometre öteden o devasa granit blokları nasıl getirdiler? Ve belki de en inanılmazı, pusulaları bile yokken piramidi 4 ana yöne nasıl bu kadar kusursuz hizaladılar? Bu sorular sadece mühendislikle ilgili değil, insan zekasının sınırları ile ilgili. Şimdi devasa taşların ve yapıların sırlarından biraz uzaklaşıp, o yapıları yaptıran insanların, yani firavunların kişisel gizemlerine geçiyoruz. Ve emin olun, buradaki hikayeler daha kişisel, sırlarsa çok daha karanlık bir hal alıyor. Tutankamon'un mezarı bulunduğunda, kelimenin tam anlamıyla bütün dünya nefesini tuttu. Her yerden altın pışkırıyordu, paha biçilmez hazineler, inanılmaz eserler. Ama o altının parıltısının ardında, çok geçmeden kendini gösterecek karanlık bir fısıltı. Yani o meşhur lanet efsanesi gizliydi. Kralın huzurunu bozana ölüm, hızlı kanatlarla gelecektir. Şimdi bu söz büyük ihtimalle modern bir uydurma, mezarın üzerinde böyle bir şey yazmıyordu. Ama mezarın açılmasından sonra keşif ekibinden bazı kişilerin tuhaf bir şekilde hayatını kaybetmesi bu efsaneyi adeta gerçeğe dönüştürmeye yetti de arttı bile. Peki gerçek neydi? Doğaüstü güçlere sahip bir firavunun laneti mi devredeydi? Yoksa çok daha mantıklı ama bir o kadar da ürkütücü bir açıklama mı vardı? Mesela binlerce yıl boyunca o kapalı mezarda biriken ve ilk nefesle birlikte havaya karışan ölümcül antik mikroplar. Hangisi olursa olsun Tutankamon'un mezarının gizemi hala tam olarak çözülemedi. Şimdi de tarihin en güçlü ve en güzel kadınlarından birinin inanılmaz kayboluş hikayesine gelelim. Kraliçe Nefertiti. Gücünün ve şöhretinin zirvesindeyken sanki hiç var olmamış gibi bir anda tarihten siliniverdi. Nefertiti'nin akıbeti arkeolojinin en büyük soğuk dosyalarından biri. Mezarı nerede? Hiç bulunamadı.
Bazı teorilere göre mezarı Tutanhamun'un mezarının arkasındaki gizli bir odada. Hatta daha da ilginci, bazıları kocasının ölümünden sonra erkek kılığına girip firavun olarak ülkeyi yönettiğini düşünüyor. Ama nasıl olur da tarihin en ünlü yüzlerinden biri sanki buharlaşmış gibi ardında hiçbir iz bırakmadan yok olabilir? Peki, tüm bu akıl almaz gizemler karşısında elimizde ne var? Şimdi, bilimin mantıklı açıklamalarıyla hayal gücünün sınırlarını zorlayan teorilerin kıyısıya çarpıştığı alana giriyoruz. Bir tarafta bilim var, piramitlerin içinde gizli rampalar olabileceğini düşünen fizikçiler, Sphinx'in yaşını üzerindeki erozyondan anlamaya çalışan jeologlar. Diğer tarafta ise spekülasyonlar var. Piramitleri inşa etmelerine yardım eden antik uzaylılar, kaybolan kıta Atlantis'ten gelen gizli bilgiler, bizim bilmediğimiz gelişmiş teknolojiler. Tabii ki bunlar için somut bir kanıt yok ama bu teoriler bile Mısır'ın gizemlerinin hayal gücümüzü ne kadar ateşlediğinin en büyük kanıtı. Peki neden? Neden binlerce yıl geçmiş olmasına rağmen bu antik bulmacalar peşimizi bir türlü bırakmıyor? Belki de bu gizemlerin asıl gücü bize sunduğu cevaplarda değil, sordurduğu o büyük sorularda yatıyordur. Çünkü Mısır'ın gizemlerine baktığımızda sadece geçmişi anlamaya çalışmıyoruz. Aynı zamanda kendi potansiyelimizi, insanlığın neleri başarabileceğini ve sınırlarımızın aslında nerede olduğunu sorguluyoruz. Bu yüzden de sonsuz bir ilham kaynağı olmaya devam ediyor. Bugün 3 boyutlu taramalarla piramitlerin kalbine, duvarları yıkmadan bakabiliyoruz. Jeofizik analizlerle kumun metrelerce altını görebiliyoruz. Teknoloji bize her gün yeni kapılar açıyor, yeni ipuçları sunuyor. Ama en büyük sırlar, onlar hala direnmeye devam ediyor. Peki ya teknoloji bir gün Mısır'ın bütün sırlarını çözerse ne olur? Her şeye önermek, her sorunun cevabını bulmak. Gerçekten istediğimiz şey bu mu? Yoksa eski Mısır'ı bu kadar büyülü, bu kadar çekici kılan şey tam da o cevaplayamadığımız sorular, o bilinmeyenin cazibesi midir? Belki de bazı sırların sonsuza dek sır olarak kalması daha iyidir. Düşünmeye değer.